Herkese merhaba, ben Enes. Bu videoda nasıl canlı yayın yapabileceğinizi ve yayın ayarlarınızı nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim. Evet, canlı yayın yapabilmek için gerekli programımız Open Broadcaster Software, yani OBS Studio olarak geçiyor yeni ismi. Bunu indirip kurmanız gerekiyor. İnternette aratarak indirip rahatlıkla kurabilirsiniz. Kolay bir kurulum var bu programın. Programı açtığınızda böyle bir size ekran gelecek. Siyah ekran, kaynağınız yok. Burada öncelikle ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. Bir ayarlama sihirbazı karşınıza çıkabilir. Bunu kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Biz ayarlarımızı kendimiz yapabiliriz. Buradan ayarlar butonuna tıkladım ve ayarlar pencerem açıldı. Birçok sekme var. Genel kısmında Türkçe ve tema seçenekleri var. Yani dil ve tema seçenekleri var. Dili Türkçe, temayı da Dark kullanıyorum. Burada çok yapmamız gereken bir ayar yok. O yüzden direkt olarak yayın kısmına geçelim. Bizim işimiz burada. Burada eğer Twitch'ten yayın yapacaksınız, Twitch hesabınızı direkt bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Fakat ben Twitch hesabı bağlamadan size anlatacağım. Yayın anahtarı kullan diyorsunuz. Burada yayın yapabilmeniz için Twitch hesabınızda ya da YouTube hesabınızda bir yayın şifresi olur. Uzun bir yayın şifreniz olur. Bunu buraya girmeniz gerekiyor ve bunu kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Yoksa başkaları sizin yayın anahtarınızı kullanarak kanalınızda yayın açabilir. Buna dikkat edin. Kimseye göstermeyin. Kimseyle paylaşmayın. Yayın anahtarı kısmına geldiğinizde buraya yayın anahtarını girmeniz gerekiyor. Bunun için Twitch hesabınıza giriyorsunuz. Twitch hesabınıza girdikten sonra buradan yayıncı paneli kısmı olacak sizde ana sayfanızda. Oraya girdiğinizde bu panel size açılacak. Buradan ayarlar kısmından yayın bölümüne geliyorsunuz. Birincil yayın anahtarı kısmını buradan kopyala butonuna bastınız. Ardından OBS Studio'ya tekrar geliyorsunuz. Buraya Ctrl V ya da sağ tık yapıştır diyerek yayın anahtarınızı yapıştırıyorsunuz. Uygula diyelim. Yayın anahtarınız bu şekilde buraya kaydolmuş oluyor. Burada yayın anahtarımızı girdikten sonra çıkış kısmı var. Detaylı ayarlamalar, bitrate ayarlamaları buradan yapılıyor. Burada çıkış modunu öncelikle gelişmişe alıyoruz. Gelişmişte ayarlarımızı yapacağız. Yayın yapacağımız için yayın sekmesindeyiz şu anda. Burada ayarlamalarımızı gerçekleştireceğiz. Kodlayıcı kısmında eğer güncel bir Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız bunu seçmenizi öneriyorum. Nvidia Neoven K264 New seçeneğini seçmenizi tavsiye ediyorum. Eğer sizde bu yoksa X264 kalabilir. Ben yok diye varsayacağım. Bir önceki videolarda da Nvidia üzerinden anlatmıştım kaydım. Yayını da X264 üzerinden anlatalım. Çıkışı yeniden boyutlandır işaretini seçerseniz, örneğin oyunu 1080p oynuyorsunuz fakat yayınınızı 720p yapmak istiyorsunuz. Buradan 1280'i 720 seçerseniz 1080p oynadığınıza rağmen 720p yayın yapmış olursunuz. Ben bunu yapmayacağım. Burası kapalı kalacak. Oran kontrolü CBR kalacak. Bit hızı en önemli kısım. Yayınınızın donmaması, drop olmaması, FPS kare kaybı yaşamamanız için burayı gerçekten doğru ayarlamanız gerekiyor. Bilgisayarınızın iyi olduğunu varsayaraktan şimdi size upload hızı üzerinden anlatacağım bunu. 1080p 60 FPS bir yayın yapmak istiyorsanız burası 4500 ile 6000 arasında bir bitrate hızı vermeniz gerekiyor. 4500 de verebilirsiniz, 6000 de verebilirsiniz, 5000 de verebilirsiniz. Herhangi bir değer verebilirsiniz görüntünüzün net olması için 1080p 60 FPS'te. Ben burayı şimdilik 5000 bıraktım. Ben ekrana bir görüntü bırakacağım. Upload hızınız neyse ona göre bir bitrate değeri seçmeniz gerekiyor. Bir aralık vereceğim ben görüntü olarak. Oradan kendinize uygun bitrate değerini seçip ekrana buraya yazabilirsiniz. Daha sonra anahtar kare aralığı 0 kalabilir. Eğer yayın yaptığınız platform sizden bir anahtar kare aralığı girmenizi istiyorsa, bazı platformlarda 2 girmeniz istenebiliyor. Onu girersiniz. Burada 0 kalabilir burası. Burada CPU kullanım ön ayarı var. Ayarı yükselttikçe daha az CPU sizden, yani işlemci kullanır. Eğer bilgisayarınız çok değilse ve yayınlarınızda takılmalar, kasılmalar oluyorsa bilgisayarınızda, buradan bunu Very Fast'ten Super Fast ya da Ultra Fast'ta alabilirsiniz. Ya da bilgisayarınız çok iyiyse bunu da Very Fast'ten Faster ya da Fast ya da Medium'a indirebilirsiniz. Default olarak bırakmanız yeterli. Burada yapabileceğiniz daha önemli bir ayar yok. Bunu da uygula diyerek devam ediyoruz. Ses kısmı önemli. Mikrofon ve hoparlörünüzü seçin. Hoparlörüm benim bu. Kulaklık kullanıyorum. Kulaklığımı seçtim. Mikrofon olarak da hangi mikrofonu kullanıyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. Video kısmına geliyoruz. Video kısmı da aynı şekilde burada çıkış kısmında çıkışı yeniden boyutlandır dediğimiz ayarın aynısı burada da var.
Video kısmına geldiğimizde burada çıkışınızı yeniden boyutlandırabiliyorsunuz. Burada 1080p yaptım ben. Yayınınızı kaç FPS yapacağınızı da buradan seçiyorsunuz. 60 FPS yapacaksanız 60'ı seçiyorsunuz. Buraya ellemenize gerek yok. Uygula deyip devam ediyoruz. Kısa yollara gelecek olursak da kısa yollarda yayını başlat, yayını durdur, kaydı başlat, mikrofonunuzu kapatıp açabilirsiniz tek tuşla. Örneğin yayını başlat tuşunu ben yıldız tuşuna atadım, durdur tuşunu da eksi tuşuna atadım. Bu tuşlara bastığım anda yayınım başlayıp duracaktır. Şimdilik boş bırakıyorum ben bunları. Dilerseniz de buradan mikrofonunuzu aç kapat, ses aç kapa, bas konuş gibi tuşlarınızı da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi bunları düzenleyip kullanabilirsiniz. Gelişmişe geliyoruz. Burada işlem önceliğini ayarlayabilirsiniz. Normalde kalabilir. Renk biçimi yayınlarda NV12 öneriliyor. Kayıt yapıyorsanız da RGB seçebilirsiniz. Daha sonrasında burada bir yayın gecikmesi ekleyebiliyorsunuz dilerseniz. Bunu etkinleştir butonuna tıklayarak buradan azaltıp ya da arttırabiliyorsunuz. Default olarak kendisi de ayarlıyor bunu. Peki YouTube için nasıl yayın ayarlarımızı yapacağız? YouTube için de aslında hemen hemen aynı işlemler geçerli. Buradan YouTube'u seçiyoruz hizmet kısmından. Burayı bu şekilde bırakıp aynı şekilde yayın anahtarımızı almak için YouTube'a giriyoruz. YouTube'da yayın açmak için içerik stüdyonuza girmeniz ve video yükle butonu, içerik yükle butonuna tıklayıp canlı yayına geç butonuna basmanız gerekiyor. Orada hemen canlı yayına geçme ve canlı yayın planlama seçenekleri var. Ben şu an planlama üzerinden anlatıyorum size. Burada bir başlık oluşturabiliyorsunuz. Ben buraya bir deneme yazdım. Açıklamaya da bir şeyler yazabilirsiniz. Saatini ve gününü buradan seçiyorsunuz. Daha sonrasında özel küçük resim yani YouTube thumbnail'i buraya yükleyebiliyorsunuz aynı şekilde. Bunu da yükledikten sonra burayı çocuklara özel değil seçin. Eğer çocuklara özel içerik üretmiyorsanız. Daha sonra yayın oluştur butonuna bastığınızda bu şekilde yayınınız oluşmuş olacak. Buradaki de size tanıtımları geçebilirsiniz. Orası çok önemli değil. Buradan yine yayın anahtarınızı kopyala diyerek alıyorsunuz. YouTube'a OBS'e geliyorsunuz. Buraya bunu silip yapıştırıyorsunuz. Uygula diyorsunuz ve yayın anahtarınız buraya gelmiş oluyor. Burada gecikmenizi buradan da ayarlayabiliyorsunuz. OBS'te olduğu gibi düşük, ultra ya da normal gecikmeyi seçebilirsiniz. Ultra düşük gecikmede chatle çok iletişime geçiyorsanız, fazlaca sohbet ediyorsanız ultra düşük gecikmeyi kullanabilirsiniz. Fakat burada upload hızınızın iyi olması gerekiyor. Yoksa kareler kaybedebilirsiniz. Twitch'te de aynı şekilde burada gecikmenizi ayarlayabiliyorsunuz. Normal gecikme ya da düşük gecikme olarak. Yine YouTube ayarlarında otomatik başlatmayı etkinleştir ve otomatik durdurmayı etkinleştir butonları var. YouTube'da yayına girmek için bu ayarlarda OBS'ten yayını başlat butonuna bastıktan sonra şuradaki yayını başlat butonuna bastıktan sonra buraya canlı yayının ön izlemeniz gelecek. Sonrasında canlı yayın başlat butonuna tıkladığınızda yayınınız başlayacak. Siz eğer OBS'te yayını başlat tuşuna bastığınızda yayınınızın başlamasını istiyorsanız ve durmasını istiyorsanız burada otomatik başlatma ve durdurmayı etkinleştirebilirsiniz. Eğer bunu etkinleştirirseniz OBS'te yayını başlat butonuna bastığınızda yayınınız otomatikman başlayacak. Durdurmayı da etkinleştirdi. Aynı şekilde yayını OBS'ten durdurduğunuzda burada da duracak. Dilerseniz buradan da ekstra bir gecikme ekleyebiliyorsunuz. Canlı yayın bittiğinde tekrar videosunu liste dışı olarak ayarla butonu var. Bunu da dilerseniz etkinleştirebilirsiniz. Burada yayın analizinizi görebiliyorsunuz. Hangi dakikada ne kadar izlendiğinizi, sohbet hızı, oynatma sayısı, ortalama izlenme süresi, aynı anda izleyen kullanıcı sayısı. Burada izleyicilerinizi görebiliyorsunuz ve akışın sağlık durumu var burada. Eğer yayınınızda sıkıntı varsa burada uyarılar çıkacaktır size. Aynı şekilde OBS'te de böyle bir yer mevcut. OBS'teki şu bölgelerde size yeşil bir bölge açılacak. Bu bölgenin yanında yükleme hızınız yazar. Eğer orası yeşilden turuncuya, kırmızıya gelirse yayınınızda sıkıntılar vardır. Drop oluyordur. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Oranın sürekli yeşil kalması gerekiyor sağlıklı bir yayın yapmak için. Evet, ayarlarımız bu kadar. Daha sonrasında tamam butonuna tıklayarak yayınınızı hazırlayabilirsiniz. Kaynaklar kısmında ekle butonuna tıklıyoruz ve buradan ekran yakalama, pencere yakalama ya da oyun yakalama butonlarına tıkladığınızda istediğiniz kaynağı ekleyebiliyorsunuz. Buradan oyun yakalamaya tıklayıp belirli bir pencereyi yakala diyorsunuz. Daha sonrasında pencerenizi seçtikten sonra tamam butonuna tıkladığınızda oyununuzun ekranı buraya gelecektir. Ben mesela şu an ekran yakalama ekleyeyim buraya sizin de görmeniz açısından. Bunu sildim şu anda. Ekle dedim.
Daha sonrasında ekran yakalama, tamam dedim. Ekranım buraya geldi. Sonrasında dilerseniz buraya kamera ekleyebiliyorsunuz. Ekle dedim. Kendinizi de göstermek istiyorsanız video yakalama aygıtı. Daha sonrasında buradan aygıtınızı, kamera aygıtınızı seçebiliyorsunuz. Daha sonrasında diğerlerinizi çok fazla ellemenize gerek yok. Buradan tamam butonuna tıkladık. Buradan kendinizi küçültüp sağa sola üstte herhangi bir yere koyabilirsiniz. Eğer videonuzu, kameranızı kırpmak istiyorsanız buradan alt tuşuna basılı tutup buradan çektiğinizde ya da sağdan soldan üstten aşağıdan bu şekilde kameranızı da kırpabiliyorsunuz. Shift butonuna basılı tutup çekiştirirseniz de bu şekilde oransız bir biçimde küçültme ve büyütme işlemleri yapmış olursunuz. Şimdi ise size sahnelerden bahsedeceğim. Yayında sahnelerinizi nasıl efektif bir şekilde kullanabileceğinizi göstereceğim. Buradan yeni sahne ekliyorum öncelikle. 2 tane sahne ekleyeceğim. Şimdi bu sahnelerinize isim verebilirsiniz. Örneğin ilk sahnemiz oyun yakalama, oyun ekranı olsun. İkincisi tam kamera olsun, full kamera, yani ekranda sadece kameranız gözüksün. Üçüncü de chatle sohbet ettiğiniz, video izlediğiniz bir ekran olsun. Var, sallıyorum şu anda. Öncelikle ilkine oyun yakalamamızı ekledik. Bunun oyun yakalama olduğunu düşünelim. Buraya da kameramı ekliyorum. Video yakalama aygıtı dedim, ekledim. Buraya tamam dedim. Sonrasında şimdi bu yayın esnasında, yani biliyorsunuz birçok yayıncı yayın esnasında ve bir tuşa basıp oyunundan bir anda kamerasına geçiyor veya da bir yandan işte Chrome'dan, YouTube'dan video açıyor mesela. Bunları bu şekilde yapılıyor. Tek tuşla nasıl yapılıyor? Hemen ayarları geliyoruz. Kısa yollardan sahne 2, sahne 3, sahne 4. Buradan sahne isimlerimiz buraya gelecek. Eklediğimiz sahne isimleri. Buradan ekstra ayarlamalar da yapabiliyorsunuz. Sahne 2'deyken ekran yakalamanızı mesela buradan gizleyebiliyorsunuz. Fakat bunu kullanmaya şimdilik gerek yok. Mesela buraya ben ikinci sahneye geçmek için yıldız butonumu, üçüncü sahneye geçmek için eksi butonumu, dördüncü sahneye geçmek için de artı butonuma atadım ve tamam dedim. Şimdi tuşlara bastığımda gördüğünüz gibi eksiye bastım, kameram açıldı. Yıldıza bastım, işte oyun ekranım açıldı. Ya da ekranınızı aynı şekilde artı butonuna eklediğiniz herhangi bir sahneye de kısa yolla bu şekilde geçebiliyorsunuz. Bu şekilde daha profesyonel bir yayın yapmış oluyorsunuz. Sahne geçişlerinin arasına ise soldur efekti var buradan. Sahne geçişleri efektleri burada var. Burada istediğiniz herhangi bir sahne geçiş efektini buraya ekleyebiliyorsunuz. Burada kes butonuna tıkladığımda mesela sahne geçişimiz işte bu şekilde olur. Soldur olduğunda işte hafif bir geçiş olur bu şekilde. Buradan örneğin kaydır butonuma tıkladığımda yeni bir buradan geçiş efekti ekleyebiliyorum. Yönlendir sol, sağ, yukarı, aşağı var burada. Buradan sağ seçelim mesela. Geçiş ön izle diyerek buradan nasıl geçeceğinizi görebiliyorsunuz. Tamam dedim. Şimdi geçiş yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir geçiş efekti buraya eklemiş oldum. Eğer bir yeşil perde kullanıyorsanız ve Nvidia Broadcast gibi bir program kullanmıyorsanız green screen efektini de buradan video yakalama aygıtıma gelip filtrelere geliyorum. Daha sonrasında efekt filtreleri bölümünden artı butonuna tıklayıp buradan chroma anahtarı butonuna tıklayıp buraya bir isim verebilirsiniz dilerseniz. Ben vermeden geçiyorum. Anahtar renk türü, yani yeşil perdenizin mavi de olabilir. Mavi de kullananlar var. Rengini buradan seçmeniz gerekiyor. Dilerseniz buradan seçebilirsiniz. Dilerseniz de rengi direkt olarak renk tonunu buradan renk seçin diyerek daha sonrasında pick screen color diyerek arkanızdaki yeşilliğin rengini buradan tıklayarak seçebilirsiniz. Daha sonrasında tamam dediğinizde arkanızdaki yeşillik gitmiş olacak. Bende yeşil bir ekran olmadığı için tabii şu an kötü bir görüntü oldu. Buradan bunu siliyorum. Bu şekilde de green screen efektini OBS'e aktarıp kullanabiliyorsunuz. Evet, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.